Odanın köşesinde, gün ışığının bile girmeye çekindiği o dar masanın üzerinde duruyordu. Kenarları hafifçe sararmış, çizgileri zamanın ağırlığıyla belirsizleşmiş bir kağıt parçası. Üzerinde dökülen mürekkep, bir insanın son nefesini bir başkasına ulaştırma çabasının sessiz şahidiydi. Adam, kalemi eline aldığında parmak uçlarının titrediğini fark etti. Bu, soğuktan değil, içindeki o devasa boşluğun ilk sarsıntısıydı. Dışarıda dünya her zamanki gibi dönmeye, kuşlar kanat çırpmaya, insanlar hiçbir şeyden habersiz gülmeye devam ediyordu. Oysa bu odanın duvarları arasında birazdan yazılacak olan her kelime bitmemiş bir hikayenin son tuğlası olacaktı. Mutfaktaki saatin tiktakları sanki geri sayım yapan bir bombanın düzeneği gibi odada yankılanıyordu. Her vuruş, yaşanmamış bir günü, söylenmemiş bir sevda sözünü alıp götürüyordu. Adamın gözleri masanın hemen kenarında duran boş kahve fincanına takıldı. İçinde kurumuş kahve telveleri, tıpkı hayatı gibi tortulaşmıştı. Bir zamanlar karşısında oturan o kadının gülümsemesiyle ısınan bu oda, şimdi sadece tozlu hatıraların nefes aldığı bir mezarlığa dönüşmüştü. Pencerenin pervazına konan bir kumru, camın arkasındaki bu sessiz yıkıma kısa bir süre baktı ve sonra kanat çırparak uzaklaştı. Özgürlük sadece kanatları olanlar içindi. Kağıdın üzerine ilk kelimeyi düştüğünde mürekkep kağıdın dokusuna ağır ağır yayıldı. "Sevgilim," diye başladı. Bu kelimeyi binlerce kez söylemişti. Bazen bir kapı eşiğinde, bazen bir akşam yemeğinde, bazen de sadece bakışlarıyla. Ama şimdi bu kelime bilinden değil, doğrudan ruhundan sökülüp geliyordu. Kalemi sıkıca tuttu. Boğumları beyazlamıştı. İçindeki o büyük, simsiyah nehir akmaya başlamıştı bir kere. Durduramazdı. Yazacağı her harf, aralarındaki o son, o aşılmaz uçurumu biraz daha belirginleştirecekti. Hava kararmaya yüz tutmuştu. Sokak lambaları birer birer yanarken odanın içindeki gölgeler uzamaya başladı. Adam, mektubun geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olduğunu biliyordu. Bir mektup ki asla pul yapıştırılmayacak, asla bir posta kutusuna bırakılmayacak ve asla o beklenen eller tarafından açılmayacaktı. Bu mektup sadece bir vedanın değil, bir vazgeçişin, bir geç kalmışlığın itirafıydı. Gözlerindeki yaşlar kağıda damlamasın diye başını hafifçe yana eğdi. Çünkü bazı acılar kağıdı bile ıslatamayacak kadar kuruydu. Kalemin kağıt üzerindeki hışırtısı odadaki tek canlı sesti. "Sana bu satırları henüz sabahın gri rengi odaya dolmadan yazmak isterdim. Hani o en sevdiğin saatte. Hani mutfaktan gelen taze kahve kokusunun gece yarısından kalma o ağır uykuyu dağıttığı anlarda." Duraksadı. Parmakları kağıdın kenarındaki küçük bir pürüzü okşadı. Hafızası, kadının o sabahları giydiği hırkanın yumuşaklığına, mutfak tezgahına yaslanıp uykulu gözlerle dışarıya bakışına gitti. O anlarda her şey ne kadar basit, ne kadar sonsuz görünmüştü. Oysa şimdi, o hırka, yatak odasındaki dolabın en alt rafında, kokusunu yitirmemek için katlanmış bir ceset gibi bekliyordu. Adamın zihni, o tek ve geri dönülemez kırılmaya, her şeyi tuzla buz eden o uğursuz salı gününe kaydı. Sadece birkaç saniyelik bir gecikmeydi her şeyi bitiren. Telefonun ekranındaki cevapsız çağrıya bakıp, "Toplantı bitsin, hemen ararım," dediği o kibirli özgüven. O an, dünyanın kendi ekseni etrafında değil, kendi küçük planları etrafında döndüğünü sanmıştı. Telefonu cebine koyarken hissettiği o hafif ağırlık, aslında hayatının geri kalanında taşıyacağı o devasa vicdan azabının ilk gramıydı. Aramamıştı. 1 saat geçmişti. Sonra 2. Akşam eve döndüğünde karşılaştığı o sağır edici sessizlik. Mutfak masasının üzerinde yarım kalmış bir bardak su ve açık bırakılmış bir kitap. Sayfaları rüzgarla hafifçe dalgalanan o kitap, kadının son nefesinin henüz soğumadığı odanın tek şahidiydi. "Bana kızmanı dilerdim," diye yazdı kağıda. Harfler artık daha düzensiz, daha eğri büğrüydü. "Bağırmanı, kapıyı çarpıp gitmeni, mutfaktaki tabakları yere çalıp parçalamanı. Ama sen sadece sustun. O sustuğun an benim celladım oldu." Adam mektubun bu kısmında kalemi bıraktı.
Elleri masanın üzerinde birer taş parçası gibi hareketsiz kaldı. Gözleri duvardaki saate takıldı. Akrep ve yelkovan sanki birbirini boğmak isteyen iki yılan gibi dolanıyordu. O gün eve girdiğinde koridordaki ayakkabıların duruşundaki o tuhaflığı neden anlamamıştı? Neden vestiyere asılı duran anahtarların o cansız sallantısından bir felaket kokusu alamamıştı? Yarım kalmışlık evdeki her eşyaya sinmişti. Sehpanın üzerindeki toz tabakası kadının yarım bıraktığı o nakış kasnağını örtmeye başlamıştı. İğne tam bir çiçeğin taç yaprağının ortasında saplı kalmıştı. Kırmızı iplik sanki bir damar gibi uzanıyor ama kalbe ulaşamıyordu. Adam o iğneye bakarken kendi kalbindeki o ince sızıyı hissetti. Koruyamamıştı. En basit, en temel görevi olan orada olmayı becerememiş, hayatın o telaşlı ritmine kapılıp en değerli olanın ellerinden kayıp gitmesine seyirci olmuştu. Mektup masanın üzerinde bir günah çıkarışı gibi duruyordu. Şimdi bu evi senin bıraktığın boşlukla döşedim. Her köşede senin yarım bıraktığın bir cümle, her çekmecede senin dokunup unuttuğun bir detay var. Ve ben o cümleleri tamamlamaya korkuyorum. Çünkü tamamlarsam tamamen gideceksin. Biliyorum. Gözleri doldu ama ağlamadı. Ağlamak bir boşalmaydı, bir rahatlamaydı. Oysa o, bu ağırlığın altında ezilmek, bu sessizliğin içinde yok olmak istiyordu. Dışarıda yağmur başlamıştı. Cama vuran damlalar sanki birileri içeri girmek istiyormuş gibi ritmik ve ısrarcıydı. Ama o, kapının bir daha asla o özel anahtar sesiyle açılmayacağını, koridorda o hafif ayak seslerinin yankılanmayacağını biliyordu. Dışarıdaki yağmur, camın diğer tarafında dünyayı bir tülün arkasına saklarken, adam masanın üzerindeki o tek kağıda mahkum kalmıştı. Eğer o telefonu açsaydım, eğer o sesini duyduğumda bir dakika demeseydim, şimdi bu oda bu kadar büyük, bu tavan bu kadar alçak olmayacaktı, diye yazdı. Kalemin ucunu kağıda o kadar sert bastırdı ki, mürekkep liflerin arasına bir yara gibi sızdı. O anı, o kırılma anını zihninde bir film şeridi gibi bininci kez başa sardı. Kulağındaki telefonun soğuk metali, karşı taraftan gelen o telaşlı ama derinden gelen nefes alışverişi. "Birazdan arayacağım," demişti. Sesindeki o meşguliyet kibri, hayatın en büyük kumarını oynadığının habersizdi. Oysa kadının o anki sessizliğinde bir veda gizliymiş. Saniyelerle yarışan bir kalbin son çırpınışı, bir yardım çığlığının boğazda düğümlenişiymiş. Adam o gün koridorda yürürken hayatının en büyük eksiğini cebinde taşıyordu. Birkaç dakikalık bir gecikme, koca bir ömrün sessizliğine mal olmuştu. Seninle çıkacağımız o yolculuk için aldığın biletler hala vestiyerde duruyor. Tarihleri toktan geçti. Trenler kalktı. Şehirler yerinde duruyor. Ama biz o istasyona hiç varamadık. Masanın kenarında duran küçük gümüş çerçeveli fotoğrafa baktı. Kadın gülüyordu. Rüzgar saçlarını yüzüne savurmuş ve gözlerinde dünyayı sığdırabileceği bir ışık vardı. Şimdi o ışık karanlık bir odada sadece bir mum alevinin titrek refleksiyonunda yaşıyordu. Adam elini uzattı, fotoğrafın camına dokundu. Parmak izi kadının yüzünün üzerinde soğuk bir leke gibi kaldı. Odada yayılan sessizlik bir karabasan gibi omuzlarına çöktü. Yarım kalan her şey birer hayalet gibi etrafında dolanıyordu. Mutfak masasında kurumuş ekmek kırıntıları, banyoda nemini çoktan yitirmiş bir havlu, yatağın sol tarafındaki o hiç bozulmamış buz gibi çarşaf, hepsi bir insanın varlığının ne kadar ağır, yokluğununsa ne kadar keskin bir bıçak olduğunu hatırlatıyordu. "Biliyorum," diye fısıldadı odaya doğru. Sesi duvarlara çarpıp kendine geri döndü. "Bu mektubu sana ulaştıracak bir adres yok. Bu mektup aslında benim kendi mezar taşım." Kalemi tekrar kağıda yaklaştırdı ama eli bu kez daha şiddetli titriyordu. "Sana söyleyemediğim o son cümleyi, hani o sabah kapıdan çıkarken akşama söylerim dediğim şeyi buraya yazmaya gücüm yetmiyor. Çünkü yazarsam o cümlenin ağırlığı altında bu kağıt parçalanacak. Çünkü bazı şeyler sadece göz gözeyken söylenmeliydi. Ben o anı, o bakışı, o nefesi bir toplantı odasına kurban ettim." Gözünden düşen bir damla yaş, sevgilim kelimesinin üzerine düştü.
Mürekkep dağıldı, harfler birbirine karıştı, kelime tanınmaz hale geldi. Tıpkı hayatı gibi. Net olan ne varsa bulanıklaşmış, kenarlar silinmiş, anlam yitip gitmişti. Artık ne yazarsa yazsın, ne kadar uzun anlatırsa anlatsın, o boşluğu dolduracak tek bir harf bile icat edilmemişti. Gözyaşının düştüğü o nokta, kağıdın liflerini gevşetip mürekkebi bir leke gibi dağıtırken adam elini masadan çekti. Parmakları sanki kutsal bir emanete dokunmuş da onu kirletmiş gibi titriyordu. "Affet beni," diye yazmaya yeltendi ama harfler bir araya gelmeyi reddetti. Affetmek, hayatta olanlar için bir teselliydi. Oysa aralarındaki bu sessizlik, affın çok ötesinde, mutlak bir yokluğun hükmüydü. Odanın köşesinde duran saatin yelkovanı ağır bir metalle sürtünerek ilerledi. Dışarıdaki rüzgar, pencerelerin pervazlarını zorluyor, içeri sızmak için bir çatlak arıyordu. Adam, kadının en son dokunduğu o fincanı eline aldı. Fincanın kenarında belli belirsiz bir ruj izi kalmıştı. Solgun, uçuk bir pembe. Hayatın ne kadar ince bir ipliğe bağlı olduğunun, bir insanın dünyadan ayrılırken arkasında bıraktığı o yıkıcı sıradanlığın nişanesiydi bu iz. Bir fincan, bir iz ve binlerce cevapsız soru. "O gün," dedi fısıltıyla, "o gün saati sadece 10 dakika geri alabilseydim, şu an mutfakta suyun kaynayışını duyuyor olacaktım. Senin o hafif, ritmik adımlarını." Mektubun sonuna yaklaşmıştı ama içindeki uçurum her kelimeyle daha da derinleşiyordu. "Sana gönderemeyeceğim bu mektubu aslında kendime yazıyorum. Çünkü sen artık kelimelerin ulaşamayacağı o mutlak sessizliğin içindesin. Bense kelimelerin altında ezilen, yaşayan bir cenazeyim." Kalemi kağıdın sağ alt köşesine doğru sürükledi. Bir imza atmak istedi ama kendi ismi bile yabancı geldi gözüne. O isim, kadının sesiyle anlam kazanan, onun tarafından seslendirildiğinde bir kimliğe bürünen bir kelimeydi sadece. Şimdi ise içi boşalmış bir kabuktu. Masanın üzerindeki lamba titredi ve söndü. O da bir anda sokağın cılız ve gri aydınlığına teslim oldu. Adam karanlığın içinde kağıdı yavaşça katladı. Zarfa koymadı çünkü bu mektubun gidecek bir yolu, çalınacak bir kapısı yoktu. Ayağa kalktı, dizlerindeki sızıyla birlikte pencereye doğru yürüdü. Sokak lambasının altında yağmur damlaları gümüş iplikler gibi süzülüyordu. Adam, eline aldığı o katlanmış kağıdı, kadının en sevdiği kitabın, o yarım kalan sayfasının arasına bıraktı. Kitabı kapattı. Cildin birbirine değen sesi, odada son bir yankı uyandırdı. Masaya geri dönüp oturdu. Boş fincana, dağılmış mürekkep lekesine ve odanın her yanına sinmiş o ağır, konuşmayan hatıralara baktı. Elini vestiyerdeki anahtarlara uzatmadı. Ceketini giymedi. Sadece oturdu ve bekledi. Dışarıda hayat tüm acımasızlığıyla akıp gitmeye devam ediyordu. Ama bu odada zaman, o cevapsız çağrının ekranında donup kaldığı o salı gününde asılı kalmıştı. Pencerenin önündeki o boş sandalyeye baktı. Orada hiçbir şey yoktu. Sadece toz zerrelerinin havada asılı kalan dansı ve artık hiç dolmayacak olan o korkunç boşluk. Son cümleyi kağıda yazmamıştı ama zihninde o karanlık odanın tavanında asılı duruyordu. "Geleceğim," demiştin. Odada artık sadece yağmurun camdaki tırnak izleri ve adamın duyulmayan derinden gelen nefesi kalmıştı. Sessizlik, nihai bir mühür gibi evin üzerine kapandı. Sabah perdenin aralığından sızan o çiğ ve ruhsuz ışıkla geldi. Adam masanın başında kaç saat geçirdiğini bilmiyordu. Vücudu kas katı kesilmişti. Eklemleri sanki paslanmış birer dişli gibi gıcırdıyordu. Gözlerini açtığında odanın o gri aydınlıkta daha da yabancılaştığını fark etti. Her şey yerli yerindeydi ama hiçbir şey eskisi gibi değildi. Masanın üzerindeki kurumuş kahve fincanı artık sadece bir eşya değil, bitmiş bir hayatın heykeli gibi duruyordu. Ayağa kalktığında sendeledi. Mutfağa yöneldi, alışkanlık gereği su ısıtıcısının düğmesine bastı. O tanıdık tık sesi evin sessizliğinde bir silah patlaması kadar şiddetli yankılandı. Su ısınırken camın önüne geçti. Sokakta bir çocuk sırtında ağır çantasıyla okul yolundaydı. Annesi arkasından sesleniyor, atkısını düzeltiyordu. Adam o an, o basit, o sıradan ilginin ne kadar büyük bir lüks olduğunu bir kez daha anladı. Kendisine seslenecek,
Atkısını düzeltecek ya da sadece dikkat et diyecek o ses artık sadece zihnindeki bir yankıdan ibaretti. Mutfak tezgahının üzerinde duran bir ilaç kutusuna takıldı gözü. Kadının o son günlerinde. Belki de o telefon gelmeden hemen önce içmesi gereken ama yarım kalan bir doz. Kutunun kapağı hafifçe açık kalmıştı. Adam elini uzattı, parmak ucuyla ilacın o soğuk folyosuna dokundu. "Yetişemedim," diye fısıldadı. Bu kelime boğazına oturan o sert yumruyu biraz daha sıktı. Bir hayatın devamı bazen sadece 1 santimlik bir mesafeye, birkaç dakikalık bir dürüstlüğe bağlıydı. O mesafeyi kapatamamış, o dakikaları bir hırsa feda etmişti. Geri dönüp yatak odasına baktı. Kapı yarı aralıktı. İçerideki hava ağır ve durgundu. Sanki zaman orada durmuş, dışarıdaki dünyanın akışına direniyordu. Yatağın bozulmamış tarafına baktı. Yastığın üzerinde kalan o tek saç teli, ışıkta altın bir iplik gibi parlıyordu. Onu oradan alıp saklamak mı, yoksa orada bırakıp her gün o yokluğa bakmak mı daha ağırdı? Karar veremedi. Elini yastığa koydu. Soğuktu. O kadar soğuktu ki parmak uçları sızladı. Vestiyere gitti. Mektubu içine bıraktığı o kitap antredeki sehpanın üzerinde duruyordu. Kitabı eline aldı, sayfaların arasından sarkan o mektup kağıdının ucuna baktı. Gönderilemeyen, ulaştırılamayan, adresi olmayan o kağıt parçası. İçindeki tüm o fırtınayı, o devasa yıkımı sadece 3-5 gramlık bir kağıt taşıyordu şimdi. Kitabı göğsüne bastırdı. Sert kapak kaburgalarına battı ama bu fiziksel acı içindeki o boşluğun yanında hiçbir şeydi. Dışarı çıkmaya karar verdi. Belki yürümek, belki rüzgarın yüzüne çarpması bu uyuşukluğu dağıtırdı. Kapının kolunu tuttu. Tam o anda apartman boşluğunda bir anahtar sesi duyuldu. Üst kattaki komşu işe gidiyordu. Adam elini kapı kolundan çekti. Dışarı çıkarsa insanlarla karşılaşacaktı. "Nasılsın?" diyeceklerdi. "Başın sağ olsun." diyeceklerdi. Oysa o ne başının sağ olmasını ne de nasıllığının sorulmasını istiyordu. O sadece o salı gününe geri dönmek ve o telefonu açmak istiyordu. Sırtını kapıya yasladı ve yavaşça yere çöktü. Başını dizlerinin arasına aldı. Koridorun o dar ve karanlık boşluğunda bir zamanlar hayatın aktığı bu evin orta yerinde tamamen yalnızdı. Evin her köşesinden bir ses geliyordu sanki. Bir gülüş, bir bardak tıkırtısı, bir terlik sesi. Hepsi oradaydı ama hepsi ulaşılamayacak kadar uzaktaydı. Evin içinde asılı kalan o ağır sessizlik artık onun tek arkadaşıydı. Yerde, kapının arkasındaki o soğuk mermerin üzerinde ne kadar kaldığını bilmiyordu. Vücudu bulunduğu yerin şeklini almış, ruhu ise o dar koridorun duvarlarına çarpa çarpa ufalanmıştı. Bakışları vestiyerin alt rafında duran bir çift ayakkabıya takıldı. Kadının en sevdiği, arkası hafifçe kırılmış, bağcıkları gelişigüzel bırakılmış bez ayakkabıları. Üzerlerinde hala son yürüdüğü sokağın tozu vardı. Adam o toza bile dokunmaya kıyamadı. O toz, kadının dünyaya bıraktığı son izlerden biriydi. Silerse onu bir kez daha yok edecekmiş gibi hissetti. Doğrulmaya çalışırken eli sehpanın üzerindeki o mektubun saklı olduğu kitaba çarptı. Kitap yere düştü. Sayfalar havada bir kuşun kanat çırpışı gibi hışırdadı ve o mektup katlandığı yerden kurtulup parkenin üzerine süzüldü. Adam dizlerinin üzerinde sürünerek mektuba ulaştı. Kağıt, akşamki nemden ve kurumuş gözyaşından hafifçe dalgalanmıştı. "Sevgilim" kelimesi, o mürekkep lekesinin altında artık tamamen silinmiş, yerini koyu, belirsiz bir yara izine bırakmıştı. Yarım kalan sadece bu mektup değil, diye düşündü. Yarım kalan, mutfaktaki o bitmemiş çay, izlenememiş o son film, gidilememiş o uzak sahil kasabasıydı. Ama en çok da kadının son nefesinde yanında olamayışıydı. O an, o son saniyede kadının gözlerinde ne vardı? Korku mu, hayal kırıklığı mı, yoksa sadece o cevapsız çağrının yarattığı o derin sessizlik mi? Bu soru adamın zihninde bir matkap gibi dönüp duruyordu. Cevabı olmayan sorular insanın içine en çok oyanlardı. Mutfağa geri döndü. Su ısıtıcısı çoktan soğumuştu. Tezgahın üzerindeki o yarım bardağı eline aldı. İçindeki suyun yüzeyi tozlanmıştı. Bardağı lavaboya boşaltırken suyun akış sesinde bile bir hüzün aradı. Her şey ne kadar da sessizce bitiyordu. Büyük patlamalar, feryatlar, figanlar yoktu. Sadece bir bardağın boşalması, bir saatin durması, bir ışığın sönmesi vardı. Mektubu tekrar eline aldı. Bu sefer yazmak için değil, onu yok etmek için. Ama eli gitmedi.
Bu kağıdı yaksa, külleri rüzgarda savrulsa bile içindeki o ağırlık gitmeyecekti. Bu mektup, onun ömür boyu taşıyacağı o görünmez zincirin halkasıydı. "Sana bu son mektubu gönderemiyorum," diye fısıldadı boşluğa. "Çünkü sen artık benim içimdeki o karanlık odadasın." Kapısı kilitli, anahtarı ise o gün o masanın üzerinde kaldı. Evin içindeki ışık gün ilerledikçe yer değiştirdi. Şölgeler mutfaktan koridora, koridordan yatak odasına taşındı. Adam o şölgelerin peşinden giden bir şölge gibiydi. Odadaki aynanın önünden geçerken duraksadı. Kendi yüzüne baktı. Göz altları çökmüş, sakalları birbirine karışmıştı. Ama en çok da gözlerindeki o ışığın sönmüşlüğü korkuttu onu. Aynadaki adam bir zamanlar sevilen, bir zamanlar akşama görüşürüz diyerek evden çıkan adam değildi. O artık sadece bir hatıranın bekçisiydi. Mektubu alıp yatak odasındaki komodinin üzerine bıraktı, kadının tarafına. Orada saatin ve okunmamış kitapların yanında duracaktı. Belki bir gün bir rüzgar eser de sayfayı çevirirdi. Belki bir gün sessizlik o kadar derinleşirdi ki kağıttaki o mürekkep lekeleri konuşmaya başlardı. Adam yatağa uzandı. Kadının yastığına yüzünü gömdü. Koku gitmişti. Sadece deterjanın o soğuk, kimyasal kokusu kalmıştı. Gözlerini kapattı. Karanlıkta o telefonun ekranındaki cevapsız çağrı ışığı yanıp sönmeye devam ediyordu. Mutfaktaki saat sustu. Pildeki son enerji de bitti. Artık bu evde zamanın bir anlamı yoktu. Sadece geç kalmışlığın o uçsuz bucaksız coğrafyası vardı. Gözlerini kapattığında o son sabahın görüntüsü zihninin tavanına bir sinema perdesi gibi yansıdı. Kadının kapı eşiğinde duruşu, üzerindeki o açık mavi hırkanın solgun rengi. "Geç kalma," demişti kadın. Sesi sanki bir şeyleri önceden seziyormuş gibi ince bir titreme barındırıyordu. Adamsa ceketinin düğmelerini iliklerken saate bakıp "Toplantı uzun sürmez," diye geçiştirmişti. O an o hırkanın kolundaki söküğe takılmıştı gözü. Ama söylememişti. Akşam gelince dikeriz diye düşünmüştü. Şimdi o sökük, kadının hayatındaki o büyük yırtığın, o onarılamaz boşluğun küçük bir provası gibi geliyordu ona. Yatağın soğuk tarafında parmakları yastığın kılıfını sıktı. Bir insan bir başkasının yokluğuna ne kadar somut bir şekilde çarpabilirdi. Evin içindeki hava bile kadının gidişiyle kimyasal bir değişime uğramıştı. Daha ağır, daha tatsız, daha talıktı. Adam, o gün ofisteyken telefonun titrediği o anı tekrar yaşadı. Masanın üzerindeki o siyah cam parçasının canlanışı, üzerinde beliren "Sevgilim" yazısı. O an, sadece bir dokunuş uzağındaydı kurtuluş. Sadece bir kaydırma hareketiyle o sesi duyacak, belki de o sessiz çığlığı durduracaktı. Ama o, başarı hırsının, o bitmek bilmeyen yetişme telaşının kurbanı olmuştu. "Sana yazamadığım o satırlar," diye mırıldandı karanlığa doğru. Sadece birer kelime değil, her biri birer özürdü. Ama özür, gideni geri getirmiyor. Sadece kalanı biraz daha zehirliyor. Evin içindeki eşyalar, sanki adamla alay edercesine yerli yerinde duruyordu. Kadının yarım bıraktığı o bulmaca, sehpanın üzerinde öylece bekliyordu. Bir kelime eksikti. Geri dönüşü olmayan yol. 5 harf. Adam eline kalemi alıp o boş kareleri doldurmaya yeltendi ama içi boş kareler sanki kadının mezar taşındaki o tarihler gibi soğuk geldi. Yazamadı. Bazı boşluklar harflerle dolmayacak kadar büyüktü. Pencereden giren sokak lambasının cılız ışığı komodinin üzerindeki mektubu aydınlattı. Kağıt orada bir ceset gibi yatıyordu. Gönderilememiş, sahibine ulaşamamış ve artık hiçbir zaman ulaşılamayacak olan o beyaz leke. Adam, o kağıdın içinde hapsolmuş kelimelerin feryadını duyabiliyordu. "Seni seviyorumlar, beni bekleler, özür dilerimler." Hepsi o mürekkep lekelerinin içinde boğuluyordu. Yataktan kalktı, banyoya gitti, musluğu açtı, yüzüne çarptığı suyun soğukluğu bile içindeki o yangını söndürmeye yetmedi. Aynadaki aksine baktı. Gözlerinde bir daha hiçbir zaman tamir edilemeyecek bir kırılmanın izleri vardı. O gün o telefonu açsaydı, belki şu an bu aynada başka bir adam görecekti. Belki şu an içeriden bir ses, "Hadi, kahvaltı hazır," diyecekti. Ama şimdi
Sadece musluktan damlayan suyun o tek düze, o ruh hemen sesi vardı. Tık, tık, tık. Her damla yaşanmamış bir saniyeyi temsil ediyordu. Mektubu tekrar eline aldı. Bu sefer onu yırtıp atmak, parçalara ayırmak ve bu işkenceyi bitirmek istedi. Kağıdı iki ucundan tuttu. Ama yapamadı. O kağıt, kadına dair elinde kalan son, en taze bağdı. Onu yırtmak, kadını bir kez daha öldürmek gibiydi. Mektubu katladı, gömleğinin cebine, kalbinin tam üzerine yerleştirdi. Kağıdın sert köşesi tenine battı. Bu acı, hissettiği tek gerçek şeydi. O da, sabahın ilk ışıklarıyla tekrar griye dönerken, adam pencerenin önündeki o boş sandalyeye oturdu. Dışarıda dünya yeniden kuruluyordu. Arabalar çalışıyor, dükkanlar açılıyor, hayat acımasız ritmine devam ediyordu. Ama bu evin içinde bir mektup dolusu kelime, hiçbir zaman ulaşılamayacak bir adresin özlemiyle çürüyordu. Adam sustu. Mektup sustu. Ev, o devasa, o sağır edici sessizliğin içine bir kez daha gömüldü. Artık beklenecek bir akşam, açılacak bir telefon, dikilecek bir sökük kalmamıştı. Sadece gömlek cebinde atan bir kalp ve onun üzerinde duran gönderilemeyecek o son mektubun soğukluğu vardı.